Var olmak ya da olmamak, her şey ya da hiçbir şey. Çelişkili görünürler ama ikisi de aynı anlama gelmektedir. Her şey ve hiçbir şey aynı anlama gelir. Sözcüklerde zıt görünürler ama hayatta değillerdir. Kimse anlamaz. Şu şekilde bak. Hepinizi sevdiğimi söylesem ya da kimseyi sevmediğimi söylesem aynı anlama gelir. Eğer birini seviyorsam ancak o zaman bir fark vardır. Herkesi seviyorsam bu hiç kimseyi sevmemek ile aynı anlama gelir. O zaman fark olmaz. Fark her zaman derecelerdedir, göreceliktedir. Ve bunlar iki aşırı uçtur, dereceleri yoktur. Bütün bu sıfırın dereceleri yoktur. Bu yüzden bütüne sıfır diyebilirsin ya da sıfıra bütün diyebilirsin. İşte bu yüzden aydınlanmış insanlar içsel uzama boşluk, şuhunya, hiçlik, var olmayış, anatma derler. Ve bazıları buna içsel benlik, mutlak varlık, Brahma, atma, yüce benlik demiştir. Bunlar aynı şeyi tanımlamanın iki yoludur. Biri olumlu, biri olumsuzdur. Ya her şeyi dahil edersin ya da her şeyi dışlarsın. Göreceli bir terimle tarif edemezsin. Mutlak bir terim gerekir. İki çelişkili kutup mutlak terimlerdir. Ama tamamen sessiz kalan aydınlanmış kişiler de vardır. Onlar buna hiçbir şey demezler. Çünkü sen ne dersen de, varlık da desen, var olmayışta. Bir isim, bir terim, bir sözcük verdiğin an hata yaparsın. Çünkü o ikisini de içerir. Örneğin Tanrı yaşıyor ya da Tanrı yaşamdır desen bu anlamsız olur. Çünkü o zaman kim ölüm olacaktır? O her şeyi içerir. Tıpkı yaşam gibi ölüm de tamamen içinde olmalıdır. Aksi halde ölüm kime ait olacaktır? Ve eğer ölüm başka birine, yaşam Tanrı'ya aitse o zaman iki Tanrı olur ve o zaman çözümlenemeyecek pek çok sorun çıkar. Tanrı hem yaşam hem ölüm olmalıdır. Tanrı hem yaratan hem de yok eden olmalıdır. Tanrı'nın yaratıcı olduğunu söylersen o zaman yok edici kimdir? Tanrı'nın iyi olduğunu söylersen o zaman kötü kimdir? Bu güçlük yüzünden Hristiyanlar, Zerdüştler ve pek çok başka din Tanrı'nın yanı başında şeytanı yaratmıştır. Çünkü kötülük kime ait olacaktır? Bir şeytan yaratmışlardır. Ama hiçbir şey çözülmemiştir. Sorun yalnızca bir adım itilmiştir. Çünkü o zaman şu sorulabilir. Şeytanı kim yarattı? Eğer şeytanı Tanrı yarattıysa o zaman sorumlu odur. Ve eğer şeytan bağımsız bir şeyse, Tanrı ile ilgili değilse o zaman kendisi bir tanrı, üstün bir güç olur. Ve eğer Tanrı şeytanı yaratmadıysa Tanrı onu nasıl yok edebilir? İmkansızdır. Teologlar bu soruya bazı yanıtlar verir. Ama bu yanıtlar daha fazla soru yaratır. Tanrı Adem'i yarattı. Sonra Adem kötü oldu. Cennetten kovuldu. Tanrı'ya itaatsizlik etti ve cennetten kovuldu. Tekrar tekrar Adem'in neden kötü olduğu sorusu sorulmuştur ve bu soru anlamlıdır. Olasılığın Tanrı'nın kendi içinde yaratılmış olması gerekir. Kötü olma, hata yapma, itaatsizlik etme olasılığı. Olasılık yoksa, kendine ait bir eğilim yoksa o zaman Adem nasıl kötü olabilir? Eğilimi Tanrı yaratmış olmalıdır. Ve eğer kötülük eğilimi oradaysa bir şey daha kesindir. Onu alt etme eğilimi o kadar güçlü değildi. Onunla mücadele etme eğilimi o kadar güçlü değildi. Kötülük eğilimi daha güçlüydü. Bu gücü kim yarattı? Tanrı'dan başka sorumlu olamaz. O zaman her şey bir şakaya dönüşür. Tanrı Adem'i yaratır. İçinde kötücül bir eğilim yaratır. Kendisinin kontrol edemediği güçlü bir kötülük eğilimi.
Sonra Adem hata yapar. Sonra cezalandırılır. Tanrı cezalandırılmalıydı. Adem değil. Ya da Tanrı'nın yanında bir başka gücün daha var olduğunu kabullenmen gerekir. Ve diğer güç Tanrı'dan daha güçlü olmalıdır. Çünkü kötülük Adem'i baştan çıkarabilir ve Tanrı onu koruyamaz. Şeytan baştan çıkabilir, kışkırtabilir ve Tanrı koruyamaz. Şeytan Tanrı'dan daha güçlü görünüyor. Amerika'da şeytanın kilisesi denen yeni bir kilise doğdu. Vatikan'daki Papa gibi bir yüksek rahipleri var ve tarihin asıl Tanrı'nın şeytan olduğunu kanıtladığını söylüyorlar. Ve mantıklı konuşuyorlar gibiler. Çünkü diyorlar ki senin Tanrın, iyiliğin Tanrısı hep yenildi ve şeytan muzaffer oldu. Tüm tarih bunu kanıtlıyor. O zaman neden seni koruyamayan zayıf bir Tanrı'ya tapıyorsun? Seni baştan çıkarabilen ama aynı zamanda seni koruyabilen güçlü bir Tanrı'yı takip etmek daha iyi. Çünkü o daha güçlü. Şeytan kilisesi artık büyüyen bir kilise ve mantıklı görünüyor. Tarih bunu kanıtlıyor. Bu ikililik Tanrı'yı olumsuz kutuptan korumak sorun yaratır. Hindistan'da biz diğer kutbu yaratmadık. Biz Tanrı'nın ikisi birden olduğunu söylüyoruz. Yaratıcı ve yok edici, iyi ve kötü. Bunu kavramak zor. Çünkü Tanrı dediğimiz anda onu kötü olarak hayal edemeyiz. Ama Hindistan'da biz varoluşun en derin gizemlerine girmeye çalıştık. Yani birliğe. Bir şekilde iyi ve kötü, yaşam ve ölüm, olumsuz ve olumlu bir yerde birleşiyorlar ve o birleşme noktası varoluştur. Birliktir. O birleşme noktasına ne ad verebilirsin? Ya olumlu bir terim kullanırsın ya da olumsuz bir terim. Çünkü başka terim yoktur. Olumlu terim kullanırsan o zaman büyük V ile varlık diyebilirsin. Tanrı, mutlak, Brahma ya da olumsuz bir terim kullanmak istersen o zaman ona nirvana, hiçlik, şunya, var olmayış, anatma diyebilirsin. İkisi de aynı şeye işaret eder. O ikisi birdendir ve senin içsel benliğin de ikisi birdendir. İşte bu yüzden varlık bazen var olmayış diyorum. İkisi birdendir, sana bağlıdır. Olumlu sana cazip geliyorsa o zaman varlık benlikte. Olumsuz sana cazip geliyorsa o zaman ona var olmayış de. Sana bağlıdır. Hangisi seni iyi hissettiriyorsa, hangisinin sana olgunluk, büyüme, evrim vereceğini hissediyorsan öyle de. İki tür insan vardır. Olumsuzluğa yakınlık duymayanlar ve olumluya yakınlık duymayanlar. Bu da olumsuz türdendi. Olumluya yakınlık duyamıyordu. Olumsuza yakınlık duyabiliyordu. O hep olumsuz terimler kullanır. Shankara olumsuza yakınlık duymaz. O nihai gerçeklikten olumlu terimlerle bahseder. İkisi de aynı şeyi söyler. Bu da ona Shunya der. Shankara ise Brahma der. Bu da ona boşluk, hiçlik der. Shankara ise mutlak, her şey der. Ama ikisi de tam olarak aynı şeyi söyler. Shankara'nın en büyük eleştirmenlerinden biri olan Ramanuja, Shankara'nın gizli bir Budist olduğunu söyler. O bir Hindu değildir. Yalnızca olumlu terimler kullandığı için öyle görünür. Tek fark budur. Buda'nın hiçlik dediği yerde o Brahma der. Başka her şey aynıdır. Ramanuja, Shankara'nın Hinduizmin en büyük yok edicisi olduğunu, çünkü hile yaparak Budizmi arka kapıdan getirdiğini söyler. Olumsuz terim kullanılan her yerde o olumlu bir terim kullanır. O kadar. Ramanuja bu Prahanna Buddha der. Örtülü Budist ve
bir açıdan haklıdır. Çünkü hiç fark yoktur, mesaj aynıdır. Bu yüzden sana bağlıdır. Sessizliğe, hiçliğe yakınlık duyuyorsan o zaman o büyük varlığa boşluk de. Herhangi bir yakınlık duymuyorsan, korkuyorsan o zaman o boşluğa büyük varlık de. Ama o zaman tekniklerin farklı olacaktır. Boşluktan, yalnızlıktan, hiçlikten korkuyorsan, dün gece bahsettiğim 4 tekniğin sana faydası olmaz. Onları unut. Bahsettiğim başka teknikler vardır. Olumlu teknikleri kullan. Ama desteksiz olmaya hazırsan, boşlukta yalnız başına hareket etmeye cesaretin varsa, tamamen yok olmaya hazırsan, o zaman 4 tekniğin sana muazzam faydası olur, sana bağlıdır. Bu gerçekten bir çelişki gibi görünür. Aydınlanmış birinin içinde mutlak boşluk varsa o zaman nasıl kararlar veriyor? Ayrım yapıyor, şundan ya da bundan hoşlanıyor, evet veya hayır diyor gibi görünüyor. Gerçekten çelişkili gibi görünür. Eğer aydınlanmış biri yalnızca bir boşluksa o zaman bizim için bir çelişki olur. O zaman neden evet ya da hayır diyor? Neden seçiyor? Neden bazı şeylerden hoşlanıyor ve diğerlerinden hoşlanmıyor? Neden konuşuyor? Neden yürüyor? Neden yaşıyor? Bu bizim için sorundur. Ama aydınlanmış biri için sorun değildir. Her şey onu boşluğun içinden yapılır. Aydınlanmış insan seçmez. Bize seçer gibi görünür ama aydınlanmış biri yalnızca bir yönde ilerler. O yön boşluğun kendisinden gelir. Şöyledir, yürüyorsun, aniden önünde bir araba çıkıyor ve kaza olacağını hissediyorsun. Ne yapacağına sen karar veremezsin. Karar verir misin? Nasıl karar verebilirsin? Zaman yok. Karar zaman gerektirir. Düşünüp taşınmaya, avantajları ve dezavantajları tartmaya, bu tarafa mı, o tarafa mı atlamaya karar verecek zaman yoktur. Karar veremezsin. Yalnızca atlarsın. O atlama nereden gelir? Atlama ile senin aranda bir düşünce süreci yoktur. Aniden arabanın önünde olduğunu fark edersin ve atlarsın. Atlama önce gelir. Daha sonra düşünebilirsin. O atlama anında telaş vardır. Tüm benliğin kararsızca atlar. Unutma, karar her zaman parçaya aittir. Asla bütüne ait olamaz. Karar demek çelişki var demektir. Benliğinin bir parçası bunu yap diyordu ve diğer parçası bunu yapma diyordu. İşte bu yüzden karara gerek oldu. Karar vermen, tartışman gerekti ve bir parça kenara itildi. Kararın anlamı budur. Senin bütünlüğün oradayken karar vermeye gerek yoktur. Başka seçenek yoktur. Aydınlanmış biri kendi içinde bütündür. Eksiksiz boşluktur. Bu yüzden oradan ne çıkarsa bütünlüğünden çıkar. Herhangi bir karardan değil. Evet dediğinde bu bir seçim değildir. Seçilecek hayır yoktur. Seçenek yoktur. Evet tüm benliğin yanıtıdır. İşte bu yüzden aydınlanmış biri asla pişman olmaz. Sen hep pişmanlık duyarsın. Ne yaparsan yap hiç fark etmez. Ne yaparsan yap pişman olursun. Bir kadınla evlenmek istersen evet kararını verirsen pişman olursun. Hayır kararını verirsen pişman olursun. Çünkü neye karar verirsen ver bu kısmi bir karardır. Diğer parça hep karşıdır. Evet, bu kadınla evleneceğim diye karar verirsen benliğinin diğer parçası bunu yapma, pişman olursun derse sen bütün değilsin. Zorluk çıktığında çıkacaktır. Çünkü iki farklı insan bir arada yaşamaya başladığında zorluklar çıkar. Çelişkiler olur. Hakimiyet mücadelesi olur. Güç politikası olur. O zaman diğer parça bak ben ne demiştim? Bunu yapmaman için ısrar ettim ve sen yaptın der. Ama bu diğer parçanın dediğini yapman pişman olacak demek değildir. Hayır. Pişmanlık hep olacaktır. Çünkü o zaman başka bir kadınla evlenecektin ve çelişki, mücadele yine olacaktı. Sonra diğer parça.
Ben ilk kadınla evlen demiştim. Fırsatı kaçırdın. Cenneti kaybettin ve cehennemle evlendin diyecektir. Ne olursa olsun pişman olursun. Çünkü kararın bütünsel olamaz. Kararın her zaman bir parçaya karşıdır ve o parça intikam alır. Bu yüzden neye karar verirsen ver, iyi olanı da yapsan pişman olursun. Kötü olanı, iyi olanı da. O zaman zihnin diğer parça bir fırsat kaçırdığını söyler durur. Kötü olanı yaparsan o zaman vicdan azabı çekersin. Aydınlanmış biri asla pişman olmaz. Aslında asla dönüp arkasına bakmaz. Dönüp bakacak hiçbir şey yoktur. Her ne yapılmışsa bütünlük içinde yapılmıştır. Bu yüzden anlaşılması gereken ilk şey aydınlanmış insanın asla seçmediğidir. Seçim onun boşluğuna gelir. O asla seçmez. Bu kararsız olduğu anlamına gelmez. O kesinlikle kararlıdır ama asla karar vermez. Beni anlamaya çalış. Karar boşluğu içinde olur. Onun benliği bu şekilde eyleme geçer. Altında daha başka bir anlam yoktur. Yürüyorsan ve önünden bir yılan geçerse aniden sıçrarsın. O kadar. Karar veremezsin. Bir ustaya, bir rehbere başvuramazsın. Önüne yılan çıkarsa ne yapacağına dair kitaplara başvurmak üzere kütüphaneye gidemezsin. Nasıl yapmalı? Bunun tekniği ne demezsin. Yalnızca sıçrarsın. Ve unutma, o sıçrama tüm benliğinden gelir. Bir karar değildir. Tüm benliğin bu şekilde hareket etmiştir. O kadar. Daha fazlası yoktur. Sana aydınlanmış biri seçim yapıyor, karar veriyor, ayırt ediyor gibi görünür. Çünkü sen her an bunu yapmaktasın. Ve sen hiç tanımadığın bir şeyi anlayamazsın. Aydınlanmış biri karar vermeden, çaba göstermeden, seçim yapmadan bir şeyler yapar. O seçimsizdir. Ama bu ona hem yemek hem taş verirsen taş yemeye başlayacağı anlamına da gelmez. Yemeği yer. Sana taş yememeye karar vermiş gibi görünür. Ama o karar vermemiştir. Bu aptalcadır. Aklına bile gelmez. Yemeği yer. Bu bir karar değildir. Ancak aptal bir insan taş mı yemeli, yemek mi diye düşünür. Aptal zihinler karar verir. Aydınlanmış zihin yalnızca eyleme geçer ve zihin ne kadar ortalama ise karar verme çabası o kadar fazla olur. Endişenin anlamı budur. Endişe nedir? İki seçenek vardır ve karar vermek imkansızdır. Ve zihin düşünür, durur. Bir an bir tarafı, diğer an diğer tarafı seçer. Endişenin anlamı budur. Endişe, karar vermen gerek ve karar vermeye çalışıyorsun ama karar veremiyorsun demektir. Bu yüzden endişe ediyorsun, şaşkınsın, kısır döngülerle hareket ediyorsun. Aydınlanmış biri asla endişe etmez. O bütündür. Bunu anlamaya çalış. O bölünmüş değildir. İçinde iki benlik yoktur. Ama senin içinde bir kalabalık var. Yalnızca iki de değil, içinde yaşayan pek çok insan var. Pek çok ses var. Tam bir kalabalık. Aydınlanmış kişi derin bir birlik içindedir. O evrendir. Sen çoklu evrensin. Bu evren sözcüğü güzeldir. Bir demektir. Sen çoklu evrensin. İçinde pek çok dünya var. Anlaşılması gereken ikinci şey şudur. Ne yaparsan yap, yapmadan önce bir düşünce, bir düşünme vardır. Aydınlanmış insan ne yaparsa yapsın, düşünce yoktur. Düşünme yoktur. O yapmaktadır. Unutma, düşünmeye ihtiyaç vardır. Çünkü senin görecek gözlerin yoktur. Düşünmek onun yerine konan bir şeydir. Tıpkı
kör bir adamın sopayla yolunu yoklaması gibi. Kör bir adam gözleri olan insanlara nasıl yokladıklarını, önlerini yoklamak için ne tür sopa kullandıklarını sorabilir. Ve onlar yalnızca güler. Sopaya ihtiyaçları olmadığını söylerler. Onların gözleri vardır. Onlar kapının nerede olduğunu görebilirler. Yoklamaya ihtiyaçları yoktur. Ve kapının nerede olduğunu asla düşünmezler. Onlar görürler ve kapının içinden geçerler. Ama kör bir adam bir kapıdan geçivereceğine inanamaz. İlk önce kapının nerede olduğunu düşünmelisin. İlk önce soruşturmalısın. Eğer orada biri varsa kapının nerede olduğunu sorman gerekir. Yön verilirse bile sopanla yoklaman gerekir. Ve o zaman da gizli tehlikeler vardır. Ama gözlerin varken dışarı çıkmak istiyorsan yalnızca bakarsın. Kapının nerede olduğunu düşünmezsin, karar vermezsin. Yalnızca bakarsın kapı oradadır ve sen içinden geçersin. Bunun bir kapı olduğunu asla düşünmezsin. Yalnızca onu kullanırsın ve harekete geçersin. Aydınlanmamış zihinler ile aydınlanmış zihinlerde aynısı geçerlidir. Aydınlanmış zihin yalnızca bakar. Her şey açıktır. Onda bir açıklık vardır. Tüm benliği aydınlıktır. Çevresine bakar ve hareket eder, eyleme geçer. Asla düşünmez. Senin düşünmen gerekir. Çünkü senin gözlerin yok. Yalnızca kör insanlar düşünür. Düşünmeleri gerekir. Çünkü gözleri yoktur. Onun yerine koyacak gözlere ihtiyaç duyarlar ve düşünmek bunu sağlar. Ben Buda'nın, Mahavira'nın, İsa'nın büyük düşünürler olduklarını asla söylemem. Bu saçma olurdu. Onlar düşünür değildir. Onlar bilendir, düşünür değil. Onların gözleri var, görebiliyorlar ve görerek eyleme geçiyorlar. Bir Buda'dan gelen her şey bir boşluktan gelmektedir. Düşüncelerle dolu zihinden değil, boş gökyüzünden gelmektedir. O boşluğun yanıtıdır. Ama bizim için zordur. Çünkü bizde hiçbir şey o şekilde gelmez. Bizim düşünmemiz gerekir. Biri soru soruyorsa senin o konuda düşünmen gerekir. Ve o zaman bile söylediğin şeyin doğru yanıt olduğundan asla emin olamazsın. Bir Buda yanıt verir, düşünmez. Onu sorgularsın ve boşluk yanıt verir. O yanıt üzerinde düşünülmüş bir şeydir. Bütünsel bir yanıttır. Benliği o şekilde davranır. İşte bu yüzden bir Buda'dan tutarlılık bekleyemezsin, yapamazsın. Düşünce tutarlı olabilir. Bir düşünür tutarlıdır. Ama aydınlanmış biri tutarlı olamaz. Çünkü durum her an değişmektedir. Ve her an boşluktan bir şeyler gelir. O zorlayamaz, düşünemez. Hatta dün ne yediğini hatırlayamaz. Her soru yeni bir yanıt yaratır. Ve her soru yeni bir karşılık yaratır. Sorana bağlıdır. Bu da bir köye girmiş. Bir adam sormuş. Tanrı var mı? Bu da hayır demiş. Akşam bir başka adam sormuş. Tanrı var mı? Bu da evet demiş. Sonra gece bir üçüncüsü sormuş. Tanrı var mı? Bu da sessiz kalmış. Tek bir günde sabah hayır, akşam evet, gece sessizlik. Ne evet ne hayır. Buda'nın müridi Ananda şaşırmış. 3 yanıtını da duymuş. Gece herkes yattıktan sonra Buda'ya sormuş. Sana bir soru sorabilir miyim? Tek bir günde bir soruya 3 değişik şekilde yanıt verdin. Yalnızca farklı değil, çelişkili de. Kafam karıştı. Yanıt vermezsen uyuyamam. Ne demek istiyorsun? Sabah evet diyorsun, akşam hayır diyorsun, gece sessiz kalıyorsun ve soru aynıydı. Bu da demiş ki, ama soranlar farklıydı. Farklı insanlar nasıl aynı soruyu sorabilirler? Bu gerçekten de çok güzel, çok derindir. Demiş ki, farklı insanlar nasıl aynı soruyu sorabilirler?
Bir soru birlikten gelir. Bir büyümedir. Benlik farklıysa soru nasıl aynı olabilir? Sabah evet dediğimde soran adam bir ateistti. Tanrı olmadığını onaylamam için geldi. Ve onun ateizmini onaylayamazdım. Çünkü bu yüzden acı çekiyordu. Ve acısına taraf olamayacağımdan ona yardım etmek istedim. Ve evet Tanrı var dedim. Onun sözde ateizmini bu şekilde yok etmeye çalıştım. Akşam diğer kişi geldiğinde o bir teistti. Ve teizmi yüzünden acı çekiyordu. Ona evet diyemezdim. Çünkü bu doğrulama olurdu. Ve o bunun için gelmişti. Sonra gidip eve evet söylediklerim doğruydu. Bu da bile öyle diyor diyecekti. Ve adam yanılıyordu. Yanılan bir adamın yanılgısına yardım edemezdim. Bu yüzden nasıl bir adamsa bunu yok etmek için, zihnini parçalamak için hayır demek zorunda kaldım. Ve gece gelen adam ikisi de değildi. Basit, masum bir adamdı ve onay aramıyordu. İdeolojisi yoktu. Gerçekten dindar bir adamdı. Bu yüzden sessiz kalmak zorundaydım. Ona dedim ki bu soru hakkında sessiz kal. Bu soru hakkında düşünme. Ona evet deseydim yanlış olurdu çünkü o teoloji bulmak için gelmemişti. Hayır desem yanlış olurdu çünkü ateizmin onaylanması için gelmemişti. O düşüncelerle, fikirlerle, teorilerle, öğretilerle ilgilenmiyordu. Hayır, o gerçekten dindar bir adamdı. Onun önünde nasıl herhangi bir şey söyleyebilirim? Sessiz kalmak zorundaydım. O benim sessizliğimi anladı. Giderken dindarlığı derinleşmişti. Bu da demiş ki, 3 ayrı kişi aynı soruyu soramaz. Benzer bir şekilde formüle edebilirler. Bu başka bir şeydir. Soruların hepsi Tanrı var mıydı? Aynı şekilde ifade edilmişti ama sorunun doğduğu benlikler tamamen farklıydı. Bu soruyla farklı şeyler kastediliyor demektir. Değerleri farklıydı. Kullandıkları sözcüklerin çağrışımları farklıydı. Bir gece Nasrettin Hoca evine dönmüş. Bütün gün futbol maçı yapmış, fanatikmiş. Gece eve geldiğinde karısı gazete okuyormuş ve demiş ki, "Bak Nasrettin, sana göre bir haber var. Burada yazdığına göre bir adam futbol maçlarına kombine bilet karşılığında karısını vermiş. Sen de fanatiksin, çılgın bir fanatik. Ama senin aynısını yapacağını düşünemiyorum. Yoksa yapar mıydın? Futbol maçlarına kombine bilet karşılığında beni verir miydin?" Nasrettin düşünmüş, taşınmış ve şöyle demiş. Elbette yapmazdım. Çünkü çok saçma. Hatta bir suç sayılır. Sezonun yarısı bitti bile. Her zihnin kendi yönelimi vardır. Aynı sözcükleri bile kullanabilirsin ama sen farklı olduğun için o sözcükler aynı olmaz. Sonra bu da bir şey daha söylemiş ve bu daha da anlamlı. Demiş ki, anan da neden rahatsız oldun? Sen taraf değildin. Dinlememeliydin çünkü sana tek bir yanıt verilmemişti. Sen kayıtsız kalmalısın, aksi halde delirirsin. Benimle hareket etme çünkü ben pek çok değişik insanla ilişki kuruyorum. Ve sana söylenmeyen her şeyi dinlersen kafan karışır ve delirirsin. Sen yanımdan ayrıl. Aksi halde ancak seninle konuştuğumda dinlemen gerektiğini hatırla. Diğer zamanlarda dinleme. Her ne söylüyorsam seni ilgilendirmez. Sana söylenmemişti ve senin sorun değildi. O zaman neden endişeleniyorsun? Sen ilgili değildin. Biri sordu, başka biri yanıt verdi. Neden boş yere bunun yüzünden endişeleniyorsun? Sen de aynı soruyu sormak istiyorsan sor. O zaman sana yanıt veririm. Ama unutma, benim yanıtlarım sorulara değil, soranlara. Soranlara karşılık veriyorum. Adama bakıyorum, adamın içini görüyorum, adam saydam oluyor ve karşılığım bu. Soru önemsiz. Önemli olan soran. Aydınlanmış birinden tutarlılık bekleyemezsin. Ancak
aydınlanmamış, cahil insan tutarlı olabilir. Çünkü bakmaları gerekmez. Onlar yalnızca bazı fikirleri takip ederler. Tutarlı bir şekilde ölü fikirleri taşırlar. Tüm hayatları boyunca bir şeyler taşırlar ve bu konuda tutarlı olurlar. Onlar aptaldır. İşte bu yüzden tutarlı olurlar. Onlar canlı değildir. Onlar ölüdür. Canlılık tutarlı olmaz. Bu onun yanlış olduğu anlamına gelmez. Elbette canlılık şöyle tutarlıdır. Yalnızca çok derinlerde tutarlıdır, yüzeyde değil. Buda'nın 3 yanıtı tutarlıydı. Ama onun tutarlılığı yanıtlarda değildi. Onun tutarlılığı yardım etme çabasındaydı. O ilk adama yardım etmek istedi. İkinci adama yardım etmek istedi. Üçüncü adama yardım etmek istedi. Üçü içinde sevecenlik vardı, sevgi vardı. Onlara yardım etmek istedi. Onun tutarlılığı buradaydı. Ama bu derin bir akıştır. Sözcükleri farklıdır, yanıtları farklıdır ama sevecenliği, sevgisi aynıdır. Bu yüzden aydınlanmış biri konuştuğunda, yanıt verdiğinde o yanıt onun boşluğunun, onun benliğinin bütünsel bir karşılığıdır. O seni yankılar, seni yansıtır. O bir aynadır. Kendine ait bir yüzü yoktur. Senin yüzün onun yüreğine yansır. Bu yüzden bir ahmak bir Buda ile görüşmeye geldiğinde bir ahmakla karşılaşır. Bu da yalnızca bir aynadır. Ve o adam gider, Buda'nın bir ahmak olduğunun söylentisini yayar. Buda da kendini görmüştür. Eğer gelen kişi duyarlıysa, anlayışlıysa, olgunsa, büyümüşse Buda da başka bir şey görür. Kendi yüzünü görür. Başka yolu yoktur. Tamamen boş olan insanlarda aynalar görürsün. O zaman sen her ne taşıyorsan senin yorumun olur. Eski yazmalarda denir ki, aydınlanmış birine eriştiğinde tamamen sessiz kal. Düşünme. Aksi halde onunla buluşma fırsatını kaçırırsın. Yalnızca sessiz kal. Düşünme. Onu soğur ama onu kafanla anlamaya çalışma. Onu soğur, iç, bırak. Tüm benliğin ona açık olsun. Onun içinde hareket etmesine izin ver. Ama onun hakkında düşünme. Çünkü eğer düşünürsen o zaman senin zihnin yankılanır. Bırak tüm benliğin onun varlığı ile yıkansın. Ancak o zaman ne tür bir benlik, ne tür bir olgu ile ilişki kurduğunu görürsün. Buda'ya pek çok kişi geldi. Geldiler ve gittiler. Onlar kendi fikirlerini taşıdılar ve gidip bunları yaydılar. Pek az kişi, gerçekten pek az kişi anladı ve işte böyle olmalıdır. Çünkü sen ancak kendine göre anlayabilirsin. Erimeye, değişmeye, dönüşmeye hazırsan ancak o zaman aydınlanmış kişinin, aydınlanmış benliğin ne olduğunu anlayabilirsin. Diyorsun ki, kesinlikle aydınlanmak istiyorum. Ama aydınlanırsam dünyanın geri kalanı için ne fark eder ki? Ama dünyanın geri kalanı için neden endişeleniyorsun? Bırak dünya kendisi için endişelensin. Hem cahil kalırsan dünyanın geri kalanına ne olacağı için endişelenmiyorsun. Cahilsen dünyanın geri kalanına ne olur? Acı yaratırsın. Bilerek yaptığından değil, sen acısın, acı olursun. Bu yüzden ne yaparsan yap, çevrene acı tohumları ekiyorsun. Umutların anlamsız, varlığın önemli. Başkalarına yardım etmeyi düşünüyor olabilirsin. Onları engelliyorsun. Başkalarını sevdiğini düşünüyor olabilirsin. Yalnızca onları öldürüyorsun. Başkalarına bir şey öğrettiğini düşünüyor olabilirsin. Çünkü senin umdukların, senin düşündüklerin, senin dileklerin önemli değil. Ne olduğun önemli. Her gün
Çevrede birbirlerini seven insanlar görüyorum. Ama birbirlerini öldürüyorlar. Sevdiklerini düşünüyorlar. Diğeri için yaşadıklarını düşünüyorlar. Onlarsız ailelerinin, sevgililerinin, çocuklarının, karılarının, kocalarının, yaşamlarının acı dolu olacağını düşünüyorlar. Ama acıyı onlar taşıyor ve her şekilde deniyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar yanlış oluyor. Öyle olmak zorunda. Çünkü yanılıyorlar. Yapmak çok önemli değil. Yapışın geldiği, kaynaklandığı benlik önemli. Cahilsen dünyanın cehennem olmasına yardım ediyorsun. Zaten dünya cehennem. Senin sayende olan bu. Nereye dokunursan dokun, cehennem yaratıyorsun. Aydınlandığında ne yaparsan yap, herhangi bir şey yapman da gerekmez. Yalnızca varlığınla, benliğinle başkalarının çiçeklenmesine, mutlu olmasına yardımcı olursun. Ama bu senin ilgi alanın olmamalı. Başta gelen nasıl aydınlanacağın olmalı. Aydınlanmak istiyorum diyorsun. Ama o istek çok güçsüz görünüyor. Çünkü hemen ardından ama diyorsun. Ama işe karıştığı zaman arzunun güçsüz olduğunu gösterir. Ama dünya ne olacak? Sen kimsin? Kendin hakkında ne düşünüyorsun? Dünya sana mı bağımlı? Onu sen mi idare ediyorsun? Koskoca dünyayı sen mi idare ediyorsun? Sen mi sorumlusun? Neden kendine bu kadar önem atfediyorsun? Neden kendini bu kadar önemli hissediyorsun? Bu duygu egonun bir parçasıdır ve başkaları için endişelenmek asla senin fark edişin zirvesine çıkmana izin vermez. Çünkü o zirveye ancak tüm endişeleri geride bıraktığın zaman erişirsin. Ve sen endişe biriktirmekte o kadar başarılısın ki kısaca harikasın. Yalnızca kendine ait olanları değil, başkalarının endişelerini de biriktiriyorsun. Sanki seninkiler yetmezmiş gibi. Başkaları hakkında düşünüp duruyorsun ama ne yapabilirsin ki? Ancak gittikçe daha endişeli ve daha deli olabilirsin. Valley'nin gazetesini okuyordum. Lord Wavell'ın gazetesini. Adam çok içten, derinlemesine dürüst görünüyor. Bazı yorumları kısaca süper. Gazetede yaptığı yorumlardan biri şu. Bu üç adam, Gandhi, Jinnah ve Churchill, ölmediği sürece Hindistan'ın başı beladan kurtulmayacak. Bu üç adam, Gandhi, Jinnah ve Churchill. Ve bu üçü her açıdan yardım ediyordu. Churchill'ın kendi valisi bir gazetede bu üç adamın yakında ölmesi gerektiğini yazıyor ve hatta yaşlarını veriyor. Gandhi 75, Jinnah 65, Churchill 68. Çünkü bu üçü sorun. Gandhi'nin kendisini sorun olarak düşündüğünü hayal edebiliyor musun? Ya da Jinnah'ın ya da Churchill'ın. Hepsi bu ülkenin sorunlarını çözmek için elinden geleni yapıyorlar. Ve Wavell bu üçünün sorun olduğunu, çünkü üçünün de kararlı ve inatçı olduğunu söylüyor. Bu üçünün her biri mutlak gerçeği biliyor ve diğer ikisi tamamen yanılıyor. Bu üç mutlak hiçbir yerde buluşamıyor. Diğer ikisi kısaca yanılıyor, hiç şüphe yok. Herkes kendini merkez sanıyor ve tüm dünya için endişelenmesi, tüm dünyayı değiştirmesi, tüm dünyayı dönüştürmesi, bir ütopya yaratması gerekiyor. Yapabileceğin tek şey kendini değiştirmek. Dünyayı değiştiremezsin. Onu değiştirmeye çalışırken daha fazla kötülük yaratabilirsin. Daha fazla kaos yaratabilirsin. Zarar verebilirsin ve şaşırtabilirsin. Dünya şimdiden çok şaşkın. Sen onu daha da şaşırtabilir, daha da karıştırabilirsin. Lütfen dünyayı kendi haline bırak. Ancak tek bir şey yapabilirsin ve o da içsel sessizliğe, içsel mutluluğa,
içsel aydınlığa ulaşmak. Buna ulaşabilirsen dünyaya büyük yardımın dokunmuş olur. Tek bir cahil noktayı aydınlanmış bir aleve dönüştürerek, bir insanı karanlıktan aydınlığa dönüştürerek dünyanın bir kısmını değiştirmiş olursun. Ve bu değişmiş kısım kendi zincirleme reaksiyonunu yaratır. Buda ölmedi. İsa ölmedi. Ölemezler. Çünkü bir zincirleme reaksiyon oldu. Bir lambadan, bir alevden bir başka alev doğdu ve bir ardıl yarattı ve onlar yaşamaya devam ediyor. Ama senin ışığın yoksa, senin lamban alevsizse kimseye yardım edemezsin. Temel olan senin içsel alevine erişmendir. O zaman başkaları da paylaşabilir. O zaman başkalarının ışıklarını da yakalayabilirsin. O zaman bir ardışıklık olur. O zaman senin bedenin kaybolabilir ama alevin elden ele geçmeye devam eder. Sonsuza dek sürer. Budalar asla ölmez. Aydınlanmış kişiler asla ölmez. Çünkü ışıkları bir zincirleme reaksiyon olur. Ve aydınlanmamış kişiler asla yaşamaz. Çünkü herhangi bir zincir yaratamazlar. Paylaşacak ışıkları yoktur. Başka birinin alevini yakacak alevleri yoktur. Lütfen sen yalnızca kendinle ilgilen. Bencil ol diyorum. Çünkü özgeci olmanın tek yolu budur. Dünyaya yardım etmenin, dünya için bir mutluluk kaynağı olmanın tek yolu budur. Dünya için endişelenme. Bu seni ilgilendirmez. Endişelerin ne kadar büyük olursa sorumlulukların o kadar büyük olduğunu düşünürsün. Ve sorumlulukların ne kadar büyükse kendini o kadar büyük sanırsın. Değilsin. Yalnızca deliriyorsun. Bu başkalarına yardım etme çılgınlığından kurtul. Yalnızca kendine yardım et. Yapılabilecek tek şey budur. Ve o zaman pek çok şey olur. Ama sonuç olarak olurlar. Bir kez sen ışık kaynağı olunca pek çok şey olmaya başlar. Pek çok kişi bunu paylaşır. Onun sayesinde insanlar aydınlanır. Pek çok kişi hayata, daha çok hayata, bol bol yaşama erişir. Ama sen bunu düşünme. Bilinçli olarak hiçbir şey yapamazsın. Ancak tek bir şey yapılabilir. O da şudur. Bilinçli olabilirsin. O zaman ardından her şey gelir. İsa bir yerlerde şöyle demiş. İlk önce Tanrı'nın krallığına gir. Ne kadar güzel. İlk önce Tanrı'nın krallığına gir. İlk önce Tanrı'nın krallığını ara. Ardından başka her şey sana eklenir ve gelir. Ben de sana aynısını tekrarlıyorum. Sevgiler.